Evet, şimdi geldik tepeyi kapatmaya. Sayfamda daha önce bu berenin üstünde gösterdiğim tepe kapatmanın aynısını burada size tekrar anlatacağım. Tepeleri kapatırken daha çok 8 dilime ayırarak kapatmayı tercih ediyorum. Çünkü tam kafanın yapısını alıyor. Tepe yuvarlağının yapısını alıyor. O yüzden hep 8'e bölerim. 6'ya bölme, 5'e bölme, 4'e bölme de var. Fakat onlarda biraz daha böyle sivri bir yapı oluyor. Ben bu berede de kafaya tam oturmasını istiyorum. Genelde de bütün berelerimde 8 ile kapatmayı uygularım. Yani bu tipi dönerek yaptığım varsa. Kafaya tam oturmasını istiyorsam hep 8'e bölerim. O yüzden ilmek sayımızı 8'e bölüyoruz. Ben burada 72 tane ilmek kullanmıştım. Şöyle. Şimdi 72 ilmeğim var. 8 parçaya ayıracağım. O yüzden bunu 8'e bölüyorum. Ne oluyor? 9 ilmek. Her parçada 9 ilmeğim var. Bu 9 ilmeği nasıl yapacağız? 9 tane öreceğim. 9 tane 9 ayırdığım için bu 9'dan 2'yi çıkarıyoruz. 7 tane. 7 ilmek öreceğim. 7 ilmek ör. Kalan 2 ilmeği de birlikte örüyoruz. Yani kesme yapıyoruz. İlk sıra bu şekilde olacak. 7 ilmek öreceğim. Yani bu başlangıç hesabıdır. 7 ilmek ör, bir tane kes. 7 ilmek ör, bir tane kes. İlk sırayı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ben bunda yavaş kapatma yapacağım. Yavaş kapatmalarda bir sıra kesme yapılır. Bir sırada düz hiçbir şey yapmadan örülür. Şimdi onu uygulayacağız. İlmek tutucumu koymam gerekiyor. Çünkü yerimi kaybetmemem gerek. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ördüm. 2 tanesini keseceğim. Keserken yine şu şekilde kesme. Burada ön telden alıyorum. İkisini bir ipimi doluyorum ve çıkarıyorum. Yani yönü çok önemli değil ama düz olduğu için düz kesme yapıyorum. Yine 7 tane öreceğim. Bir tane keseceğim. Bu sıra bu şekilde bitecek. 3 etti. 4, 5, 6 ve 7. Sonra yine ne göstereyim? Kameradan çıkıyorum bazen farkında olmadan. Bir tane kesiyoruz. Bu şekilde 7 ör 1 kes olarak bu sırayı bitiriyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. 2 tane kaldı. Sonda kesme yaptığım için en son 8. kesmemi de yapıyorum. Çünkü ilk önce örüyorum sonra kesiyordum. Bu da sona geldi yine. Kesmemi yaptım. Şimdi geldik. Yeni sıramızda biraz önce dediğim gibi burada hiçbir kesme yok. Bu sırayı düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi 5 kez bunu yapacağım. Yani bir sıra ör, bir sıra keseceğim, bir sıra düz öreceğim. Yani toplam 10 sıra bunu yapacağım. Kesmeler de bir sonraki kesmemde nasıl olacak? Gerçi onu çekeceğim ama birer azaltarak gidiyoruz. Şimdi ilk olarak neyle başladım? 7 ör 1 kes. Sonraki adımda 6 ör 1 kes yapacağım. Sonrakinde işte 5 ör 1 kes şeklinde azalarak devam edecek. Şimdi bu sırayı bitireyim. Öbür sırada görüşürüz. Bir sıra düzümüzü ördük. Yine kesme sırasına geldik. Şimdi bu sefer 6 ilmek ör. İkisini de birlikte ör. Yani kes yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkisini kesiyorum. Bazen de yapamıyorum. İkisinden birden aldım ve kestim. Bu sırada bu şekilde 6 ör 1 kes. Evet, son kesmemi yapıyorum. Evet, 6 ör 1 kesi yaptık. Şimdi bir sıra hiç kesme yapmadan yine örüyorum.
10 sıra bunu yapacağım. Ondan sonra direkt kesmelere başlayacağım. Artık her sıra kesmede başlayacağım. Yani işte dediğim gibi 5 kere kesme yapıyorum. Şu an ikincisini yaptım. Ve ikinci hiç kesmeden örülen sıradayım. 5 defa bunu yaptıktan sonra, yani toplam 10 sıra kesme işleminden sonra 10 sıra yaptıktan sonra döneceğim. Evet, 10 sıra ördüm. En son 3 ilmek ör bir kes yaptım. Arkasından da hiç kesme yapmadan bir sıra ördüm. Şimdi artık misinalı şişi bıraktım çünkü dönmüyor artık. O yüzden şeye geçtim. Normal 5 şişe geçtim. 5 şişte başlangıç yerim burada. 8'er ilmek ayırdım. Şu an burada 32 ilmeğim var. 32 ilmek kaldıktan sonra, tabii ki bir sırada düz ördükten sonra artık her sırada kesme işlemi yapacağım. En son 3 ör bir kes yapmıştık. O yüzden burada artık 2 ör bir kes yapacağım. Yani 2 ördüm. Şimdi ikisini bir kesme yapıyorum. Bakın şeyimiz 3'e düştü yani. Yine 1 2 ör bir kes. Bu sırayı böyle tamamlayacağım. Sonraki sırada yine kesme yapacağım artık. Dolanıp geliyorum. Evet, bu sırayı bitirdik. Şimdi geldik diğer sıramıza. Şimdi artık bir ör bir kes yapıyorum. Bir ördüm. Bir tane kesiyorum. Bir örüyorum. Bir tane kesiyorum. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Bir ör bir kesle tamamlıyorum. Evet, her şimdi 4'er ilmeğim kaldı. Bir ör bir kes yaptım. Şimdi sürekli kes yapacağız. Yani sürekli kesme, ikişer ikişer, kapatma değil. 2 tane hemen kesmeyle başlıyorum. 2 tanesini birlikte alıyorum. Sonraki 2 tanesini yine birlikte alıyorum. Yani ikişer ikişer birleştiriyorum aslında. Buralarda da aynısını yapacağım. 2 4 6 8 tane ilmeğim kalacak. Burayı bitiriyorum. Evet, her şişimde ikişer tane kaldı. Yani toplam 8 tane ilmeğim kaldı. Artık kapatma yapmayalım çünkü bundan sonra yaptığınızda şu olacak. Tepesi sivri gibi olacaktır. Belki pompon takmazsanız, o yüzden tepesi güzel görürsün. Yeteri kadar ip bırakıp keseceğim. Daha sonrasında artık yün iğneme geçiyorum ve iğne ile tepeyi topluyorum. Bu şekilde hepsini iğnemi toplayıp daha sonrasında sıkıştırıp arkadan sabitleyeceğim ve böylece bere bitmiş olacak. Evet, hepsini topladık. Şöyle tepeyi göstereyim. Şöyle sıkıştıracağız ve arkada ta sabitleyeceğiz. Netliyor mu? Bakın bu şekilde. Arkaya geçiyorum. Bir yerden veya bir sonrakinden karşıdan şöyle yaparak. Şöyle sıkıştırdığımda iyice tepesi güzel bir şekilde kapanmış oluyor. Kameram sabitlemiyor sürekli. Hoş, böyle de bırakabilirsiniz tepeyi. Ama dilerseniz pompon da takabilirsiniz. Daha sonrasında arkadan bunu dikiyoruz. Dikişlerini göstermeyeceğim. Sonrasında yaparım. Uzamasın çok. Şöyle de göstereyim.
Kafada takılmış halinde gösteririm şu an. Bütün şey yok, o yüzden biraz yamuk yumuk görünebilir. Bu şekilde olacak. Tabi bitmedi. Daha burada iplerimiz var. Kordon yapacağız. Şimdilik tepeyi kapattık. Evet, şimdi kordon yapımına başlayalım. Daha önceki videolarımda da kordon yapımını göstermiştim. Ne yapacağız? Şimdi bu kordon yapımı için patik ipine ihtiyacım var. İki tarafının da açık olması gerekiyor. Normal şişle de yaparsanız sürekli ama ilmekleri çıkarmanız gerekiyor şişte. Şimdi bunun için 3 tane ilmek, daha büyük olmasını istiyorsanız 4 tane ilmek de yapabilirsiniz. Buna 3 tane yapacağım ben. 3 tane ilmek çekiyorum. 2 ve 3 tane oldu. 3 ilmekle şöyle yapacağız. Şimdi çektikten sonra bakın ilmekleri çektim. Şöyle. Hemen öbür ucu alıyorum. Bu yüzden çift taraflı gerekiyor. Çünkü sürekli diğer uca çıkacağız. Şimdi diyeceksiniz ki ip bu tarafta ama biz buradan başlayacağız. Nasıl olacak? Şimdi böyle çekiştirin birazcık. Bir tane düğüm atalım da. Ne olur ne olmaz. Düğümümüzü de attık. Şimdi bu uçtan başlayacağım. Burada sürekli örüyoruz. İlk ilmeği örmeden alma diye bir şey yok. O yüzden ilkini de muhakkak öreceğiz. İlkini alırken içinden geçiriyorum. Ve bu taraftaki ilmeği alıp içinden çıkarıyorum. Burada birazcık çekiştirmeniz gerekiyor. Çünkü ikisinin birleşmesi gerekiyor. Daha sonrakilerde de şunu yapacağız. Ön telden. Sonraki 2 taneyi ön telden alarak örüyorum. Yine bu sonuncuyu da ön telden alarak örüyorum. Bu şekilde yaptım. Şimdi tekrar bunu bu tarafa çektim. Yine ilkini içinden geçirerek ilmeğimi alıyorum. Sıkıştırıyorum. Diğer ikisini ön telden alarak düz örüyorum. Ön telden aldım. Yine ön telden aldım. Tekrar bir daha şöyle iyice. Bugün hava çok karanlık. İlkini içinden geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. İkincisini ön telden alarak düz. Üçüncüsü de yine aynı şekilde. Bunu bu şekilde ördükçe göreceksiniz ki yuvarlak şeklinde şu ördüğümüz kısım hiç birleştiği yer belli olmuyor. Bir tane daha gösterip sonra büyük halini göstereceğim. Böyle ve bu şekilde yapıyoruz. Ördükçe bu aradaki, bakın burada bile kapanmış görünüyor. Ördükçe bu arası kapanacak ve hiç ek yeri görünmeyecek. Bu şekilde kordonlar örebilirsiniz. Şimdi ben bunu birazcık öreceğim. Bundan sonra geleceğim. Evet, bu kadar ördüm. Kaç derseniz onu da hemen gösterelim. 21 santim kadar ördüm. Şimdi ne yapacağız? Bunu kapatacağım. Ve buraya dikeceğim. Ucuna, iki ucuna dikerek olayı bitireceğiz. Kapatma. Şimdi buraya gelmiştik. Mecburen arkasına dönüyorum. İpim burada çünkü. Bildiğiniz düz kapatma yapıyorum. Çünkü bana burada sivri değil, şöyle keskin bir bitiş lazım. Pardon, kapatacağımı unuttum. Normal kapatma yapıyorum. Terste olduğum için tersten kapatma yaptım. Yine burayı da aynı şekilde tersten kapatıyorum. Şöyle şeyim var, tığım var. Onu da bir sıkılayım. Dikiş yapacağım, o yüzden yeteri kadar ip kesiyorum. Bunu da buradan çekelim. Sağlam dikilmesinde fayda var. Tam sivri yerini buluyorum.
Ha şöyle de yapabilirdik. Mesela buraya en başta ilmeği buraya sabitleyip 3 tane ilmek çıkartıp buradan da örebilirdik. O da güzel bir fikir. İsterseniz oradan da yapabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi bunun düz tarafı burası. O yüzden şöyle denk getireceğim. Şimdi bir oradan bir oradan olacak şekilde birkaç tur atacağım. Çünkü çekiştirebilir çocuklar bunu. O yüzden sağlam olması lazım. Hep aynı yerden yapmıyorum. İlmeği bir o tarafa kaydırıp bir o tarafa kaydırıp şu şekilde tutturacağım. Ve iç kısımdan buradan kesim yapacağım. Oraya sabitleyeceğim görünmesin diye. Bu şekilde olacak. Şimdi onları göstermeyeceğim. Uzun olacak. Böyle. Aynı şekilde öbür ucu da yapacağım. Bir de pompon. O zaman da bitmiş olacak. Evet. 2 kordonumu da diktim. Şöyle. Üstüne de pompon aparatının en büyük aparatıyla pompon yaptım. Güzel oldu. Küçük berelerde büyük pomponlar güzel oluyor. İsterseniz hazır pompon da kullanabilirsiniz. Beremiz bu şekilde oldu. Aslında çok kolay bir bere. Sadece şu kulakları oturtmanız yeterli. Geri kalan hepsi model koymadım rahat anlaşılsın diye. Kafa karışmasın diye. Kafada duruşu da çok güzel oldu. Videonun sonuna kızıma taktım. Onun fotoğraflarını ekleyeceğim. Ne kadar hoş durduğunu siz de göreceksiniz. Videonun kapak fotoğrafını da koyacağım inşallah. Instagram adresimden de fotoğraflara bakabilirsiniz. Nasıl duruyor şekli. Bunu 4-5 yaş için yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve değişik mecralarda paylaşmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.